Herkese merhaba. Vücudunuzun o inanılmaz gelişmiş savunma sisteminin küçücük mikroskobik bir toksin tarafından nasıl tamamen rehin alınabildiğini hiç düşündünüz mü? Bugün bağışıklık sistemimizi adeta kendi silahıyla vuran çok gizli bir mekanizmayı, süper antijenleri mercek altına alıyoruz. Gelin bu biyolojik soygunun nasıl gerçekleştiğini adım adım birlikte görelim. Ama akla şu soru geliyor değil mi? Nasıl olur da tek bir toksin, milyonlarca yıllık evrimin eseri olan bağışıklık sistemimizin en temel, en kutsal kuralını çiğneyebilir? Ve daha da önemlisi, tüm bu sistemi bir anda nasıl olup da vücudun kendisine karşı döndürebilir? İşte bu soruların cevabı, süper antijenlerin gerçekten de akıl almaz çalışma prensibinde saklı. Şimdi bu soygunu tam olarak anlayabilmek için önce korunan kalenin ne kadar sağlam olduğunu bir görmemiz lazım. İlk bölümümüz bağışıklık sisteminin kutsal kuralı. Bunu sarsılmaz bir özgürlük kalesi olarak hayal edebilirsiniz. Bu kalenin temel taşı antijen özgürlüğüdür. Bu prensip aslında çok basit bir şey söyler. Vücudumuzdaki her bir T hücresi, yani ordumuzdaki her bir asker sadece ve sadece tek bir spesifik düşmanı tanımak üzere programlanmıştır. Bu neyi sağlıyor? Yanıtın kesin, kontrollü ve tamamen hedefe yönelik olmasını. Yani ortada rastgele bir saldırı yok. Tam anlamıyla bir cerrahi hassasiyet var. Asla yanlış hedefe ateş açılmaz. Normal, sağlıklı bir günde aktivasyon yolu işte tam olarak böyle kusursuz bir şekilde işler. Bakın, ilk adımda bir antijen, yani yabancı bir madde, antijen sunan hücre tarafından yakalanır ve işlenir. İkinci adımda bu antijenin kimliğini belli eden küçük bir parça, yani peptit, MHC2 dediğimiz bir nevi sunum tepsisine yerleştirilir. Üçüncü adımda bu tepsi doğru T hücresini bulana kadar dolaşır ve spesifik bir reseptöre sunulur. Ve işte en kritik an, dördüncü adım. Yalnızca ve yalnızca bu sunuma tam olarak uyan, yani doğru anahtara sahip olan T hücresi aktive edilir. Tıpkı bir kilit ve anahtar gibi %100 uyum şart. Ve şimdi bu kusursuz sisteme sızan, bütün kuralları bozan o oyuncuyla tanışma zamanı. Süper antijen. Yani kalede açılan o büyük gedik. Bu karşılaştırma normal ve anormal durum arasındaki farkı o kadar net ortaya koyuyor ki solda kuralına göre oynanan oyunu görüyorsunuz. Antijen işlenir, MHC oluğunun içine tam oturur, yüksek bir özgürlükle sadece doğru T hücresini bulur ve çok az sayıda hücreyi aktive eder. Sağda ise süper antijen var. Tam bir anarşist. Hiçbir işlem gerektirmez, içeri girmeye tenezzül bile etmez, MHC ve T hücre reseptörüne dışarıdan bir kanca atar. Özgürlük mü? Umurunda bile değil. Tek amacı var, devasa T hücresi kitlelerini aynı anda ateşlemek. Kısacası sistemin bütün güvenlik kontrol noktalarını tek bir hamlede atlıyor. Peki bunu fiziksel olarak nasıl yapıyor? İşte işin dehası da tam olarak burada. Süper antijenler, o güvenli kilit anahtar mekanizmasını kullanmıyor. Onun yerine bir kelepçe gibi davranıyorlar. MHC molekülünün dışına ve T hücre reseptörünün ve beta dediğimiz özel bir bölgesine aynı anda yapışıyor ve bu ikisini mekanik olarak zorla birbirine bağlıyor. Bu, antijen özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran, tamamen sahte ama sistem için son derece gerçekçi, güçlü bir aktivasyon sinyali yaratıyor. Şimdi bu hack mekanizmasının ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için şu rakama bir odaklanalım. Normal, sağlıklı ve hedefe yönelik bir bağışıklık yanıtında spesifik bir antijen, T hücrelerinizin yalnızca %0,01'ini yani 10.000'de birini aktive eder. Bu, ordunun sadece ihtiyaç duyulan küçücük bir birimini göreve çağırmak gibidir. Kontrollü ve verimli. Peki süper antijen ne yapıyor dersiniz? Vücudunuzdaki tüm T hücre popülasyonunun %20'sini, evet yanlış duymadınız, 10.000'de bir değil, 5'te bir, tek bir toksin, T hücrelerinizin 5'te birini aynı anda anında aktive etme gücüne sahip. Bu, sistemin normal kapasitesinin binlerce katı üzerinde bir alarm durumu demek. İşte bu grafik, aradaki o devasa uçurumu mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Bir yanda onda birlik hedefe yönelik neredeyse grafikte görünmeyen bir aktivasyon, diğer yandaysa beşte birlik yani %20'lik topyekün bir saldırı. Bu artık bağışıklık sisteminin bir savunma mekanizmasından çıkıp bir kitle imha silahına dönüşmesi anlamına geliyor. Peki bu kitlesel aktivasyonun kaçınılmaz sonucu nedir? 3. bölüme geçiyoruz. Alarm, yani sitokin fırtınası. Kaosun serbest kalışı.
Sitokin fırtınası aslında iyi niyetli askerlerin tamamen kontrolden çıkmasıdır. Normalde bağışıklık hücreleri arasındaki iletişim sinyalleri olan sitokinler var ya, işte bu kitlesel aktivasyonla birlikte o kadar çok sayıda ve o kadar hızlı salınırlar ki bu sinyaller bir fırtınaya dönüşür. Bu durum tüm vücudu saran bir iltihaplanmaya ve çok ciddi doku hasarına yol açar. Artık savunma mekanizması kendini yok etme mekanizmasına dönüşmüştür. Fırtınanın baş aktörleri de bunlar. Bakın, interleukin 2 daha fazla asker çağırın diye bağırarak T hücrelerinin kitlesel çoğalmasını körüklüyor. Interferon gamma, makrofajları yani ağır silahları devreye sokarak yangına daha fazla odun atıyor. Interleukin 1, vücut ısısını yükselterek ateşe neden oluyor. Ama aralarındaki en tehlikelisi tümör nekroz faktörü alfa, bu şokun birincil tetikleyicisi. Damarları adeta bir kevgire çeviriyor, geçirgenliğini arttırıyor ve kan basıncının aniden, ölümcül bir şekilde çakılmasına neden oluyor. Peki, tüm bu anlattığımız patofizyolojik kaos, klinikte bir hastada nasıl bir yüze bürünüyor? 4. bölüm, yıkımın klinik yüzü, yani sonrası. Tabloya baktığımızda ana suçluları görüyoruz. Bunlar aslında çevremizde sıkça bulunan bakteriler. Örneğin Staphylococcus aureus, TSST1 gibi toksinleriyle meşhur toksik şok sendromuna yol açar. Bir diğeri Streptococcus pyogenes, SPA ve SPC gibi toksinleriyle benzer şekilde ölümcül olan streptokoksik şok sendromuna neden olur. Her ikisi de acil tıbbi müdahale gerektiren, hayatı tehdit eden durumlardır. Toksik şok sendromunun belirtileri aslında doğrudan sitokin fırtınasının bir yansıması. O ani yükselen ateş var ya, işte o az önce bahsettiğimiz IL-1'in eseri. Vücuda yayılan deri döküntüsü, o şiddetli hipotansiyon yani kan basıncı düşüklüğü ise damarları kevgire çeviren TNF-alfanın yıkıcı etkisi. Ve maalesef tüm bu kaosun nihai sonucu çoklu organ yetmezliği. Ve son bölüme geldik. Fırtınanın ardından gelen o paradoksal sessizlik, bağışıklık sisteminin tükenmesi. Bu zaman çizelgesi T hücrelerinin trajik yolculuğunu çok güzel özetliyor. İlk saatlerde bu anlamsız alarm yüzünden devasa bir çoğalma yaşanıyor. Ancak takip eden günlerde bu aşırı uyarılma hücreleri o kadar yoruyor ki büyük bir kısmı apoptoz yoluyla yani programlı bir şekilde kendi kendine imha ediyor. Uzun vadede ise geriye tükenmiş bir T hücresi ordusu ve bağışıklık sisteminde ciddi bir baskılanma yani bir zayıflık kalıyor. Bunun pratik sonucu ne peki? Fırtınadan sağ kurtulduktan sonra vücut tamamen savunmasız kalır ve ikincil enfeksiyon riski önemli ölçüde artar. Yani aşırı aktif bir sistemin ironik bir şekilde kendini tamamen savunmasız bırakması durumu bu. Sonuç olarak bu alıntı her şeyi özetliyor aslında. Süper antijenler, bağışıklık sisteminin en güçlü ve en tehlikeli hack mekanizmalarından birini temsil eder. Onlar, sistemin kurallarını sisteme karşı kullanarak mutlak bir kaos yaratıyorlar. Bu inanılmaz mekanizmayı anlamak, her gün bizi koruyan bağışıklık sistemimizin aslında ne kadar hassas ve mükemmel bir denge üzerine kurulu olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Ve bu denge bozulduğunda nelerin olabileceğini de